Yeni videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni aracımla Tesla Model Y Juniper'le ilk uzun yolculuğuma çıkıyorum. Eski takipçilerim bilirler. Geçen yıl bu tarihlerde eski beyaz Model Y SR'ımla Sinop yoluna çıkmıştım. Yine buralardan başlamıştık yolculuğa ve Sinop'a kadar 600 kilometrelik bir yol gitmiştik. Güzel bir video olmuştu. Benim de YouTube'la tanıştığım ilk videom olmuştu. Güzel yorumlar da geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta Model Y Juniper'i sonunda teslim aldım. Şimdi artık bununla ilk uzun yolculuğum olacak. Ben de merak ediyorum ne gibi geliştirmeler var. Ayrıca uzun yolda bu sefer Tesla Supercharger Bolu'da, Bolu hariç Ilgaz'da da bir Supercharger noktası açıldı. Orayı da deneyimlemek istiyorum. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi aracın içine geçelim. Şimdi bir ekranımıza bakalım. Knob'u ayarladım. Bakın şöyle Bolu Supercharger'ı gösteriyor. 11 tane port varmış. Şu da Ilgaz'daki 5 tane port var. Şu anda şarjım çok az. %8'de. Bir dolduracağım. Ondan sonra çıkacağım. Doldurduktan sonra videoya devam ederiz. Bu arada ambiyanslar güzel duruyor. Bakalım bu uzun yolculukta tam olarak anlayacağız. Yeni model Y'nin nasıl olduğunu. Araba bu arada sadece 344 kilometrede. Hava durumu biraz kapalı. Bugünler serin neyse ki. Yağmur yağar yolda muhtemelen. Ayrıca şuradan hava durumuna baktığımızda varış noktamızdaki hava sıcaklığını ve diğer bilgileri de görebiliyoruz. Sinop 26 derece olacakmış. Şu anda 30-31 derecelerde, hafif yağmurda gözüküyor. Arkadaşlar en yakıtta şarja taktım. Bu kısmı size göstermek istedim. Şarj hızına bakar mısınız? 179.6. Yani bu araç 180 alıyor zaten. Tam gücüyle şarj ediyor. Mükemmel bir hız. Cihaz 180'lik zaten. Araba da 180 alıyor tamamen. Tam gücünü veriyor. Şimdi burada doldurup tamamen yola çıkacağım. Yani bunu tam olarak saymayız. Evden doldurma şansım olmadı dün akşam. Biraz yorgundum. Doldurayım öyle çıkayım dedim. Şarjımızı yaptık arkadaşlar. %81 kadar şarjım var. Yolda birazcık yağmur vardı. Şu an Sapanca tarafındayız. Kırkpınar tarafında. Bakın burada da teleferikler var. Keyifli bir yer. Ayrıca Kırkpınar'ı seviyorum. Çok yeşillik, güzel bir yer. Hafta sonları da aşırı kalabalık. Biraz sonra otoyola bağlanacağız. Otoyol hızlarıyla devam edeceğiz. %80 kadar şarjım olduğunu söylemiştim. Bununla çok rahat Bolu Süperşarjıra varırım. Hatta Ilgaz Süperşarjıra da varırım aslında. Ama çok zorlamak istemiyorum. Aracım da otopilotta. Açık şu anda. Bakın öndeki ilerleyince kendisi ilerliyor. Ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Yani dur kalk trafikte bile müthiş işinize yarıyor. Otoyola girdik arkadaşlar. Otoyolda gidiyoruz. Az önce bir olay oldu. Tam tırın yanından geçiyordum. Bir güm diye bir ses çıktı. Tırın lastiği parçalandı arkadaşlar. Ben biraz ilerlemiştim. Yandaki araç durdu. Benim arkamdaki. Sanırım ona parçaları sıçradı. Araç kamerasından da görüntü almaya çalıştım. %135'e sabitledim hız sabitleyicimizi. Bu arada artık hız sabitleyiciyi gösterelim. Şuradan açılıyor arkadaşlar. Bir kapatayım olmazsa. Kapattım. Şimdi bir kere bastığımda otopilotu açıyor. Adaptif istiyorsanız durduğunuzda ayarını değiştirmeniz gerekiyor. Bakın önüme araç çıkıyor. Yavaşladı. Şeride ve önümdeki araca göre güzel şekilde ilerliyor. Önceden otopilotumuz şuradaydı biliyorsunuz. Aşağı 2 kere çektiğimizde otopilot devreye giriyordu. Şimdi böyle. İzlenimlerden ufak bahsedeyim bu arada. Araç eskiye göre arkadaşlar yalıtım konusunda oldukça iyileştirmeler olduğunu artık anlıyorum. Sessizlik anlamında, kabin sessizliği anlamında daha iyi. Bazı camlar şimdi ezbere bilmiyorum.
Bir kısım camımız tek camdı. Diğeri çift camdı. Şimdi bütün aracın 4 camı da çift cam olarak sunuluyor. Ayrıca cam filmi yaptırırken gördük. Şuralarda kapı içerisinde eski araca göre daha fazla izolasyon malzemesi kullanılmış. Bu arada yeri gelmişken cam filmi yaptırdım arkadaşlar. Yine eski aracımdaki gibi yan iki cama Lumar ATR15 filmlerini yaptırdım. Diğer araçta da vardı. Çok memnundum. Filmleri genelde Adapazarı Gen Design'da yapıyorum. Erhan Bey'e de selam olsun buradan. İlgisinden dolayı teşekkür ederim. İzolasyondan bahsediyorduk. İzolasyon eskiye göre daha iyi. Bakın 135'te gidiyorum araçta. Ses oldukça az. Bir kısım rüzgar sesi var. Ufak bir rüzgar sesi var. Aynadan gelen sanki biraz daha azalmış eskiye nazaran. Az bir şey tasarımı değişti. Onun etkisi olabilir. Fitilleri değişmiş aracın. Kapı fitilleri. Zaten kapıyı kapattığınızda anlıyorsunuz. Bunların artısı olarak ses olayı bir miktar daha az artık. Kullanım anlamında yine aynı modelye sürdürüyor eski kalitesini. Yalnız süspansiyon konusuna değinelim. Süspansiyonu artık yorumlayabilirim. Araç 383 kilometre oldu. Süspansiyon eskiye göre kesinlikle daha yumuşak arkadaşlar. Böyle sert bir geçişten geçtiğinizde pat pat diye vuruyordu eskisi. Şimdiki o kadar değil. Bir nebze daha iyi eskiye nazaran. Bu konuda da memnun olduğumu söyleyebilirim. Güzel bir gelişme. Konfor anlamında en iyi geliştirmelerden bir tanesi şu soğutmalı koltuk olmuş arkadaşlar. Yani gayet iyi çalışıyor. Ben şu an birinci kademede kullanıyorum. Bakın şu ekrandan gösterelim. Şuradan seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Birinci kademeyi aldım. Ayrıca şöyle bir detay da var. Arka klimayı da buradan artık yönünü ayarlayabiliyoruz. Eskiden böyle bir detay yoktu. Yönünü, hızını, nereden gelmesini istiyorsanız onları ayarlayabiliyorsunuz. Arkanın koltuk ısıtmaları da burada. Arkada koltuk soğutması yok. Ön iki koltukta hem ısıtma hem soğutma mevcut. Şimdi Sakarya'ya doğru gidiyoruz. Sakarya'dan geçiyoruz. Bolu'ya doğru gideceğiz. Bolu Süperşarjır'da takacağım muhtemelen ama kısa takarım sanırım. Sonra yola devam ederiz. Bu şekilde gitmeyi planlıyorum. 130-140'lı hızlarda gideceğim. Yani normal dizel arabamla nasıl gidiyorsam öyle gideceğim. Daha önceki geçen seneki videomda da öyle yapmıştım. Yine öyle yapalım. Bakın şu öndekine bir selektör atayım. Selektör atmamız şurada arkadaşlar artık. Bu şekilde. Bu da alışıyor, insan hoşuna gidiyor bir zaman sonra. Kolay oluyor. %140'la rahat şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Biraz sıkıştırdılar. Elektriklerin hakkını verdik. Bir şey oldu ama. Arkadaşlar az önceki hızlanmadan dolayı otopilot açıktı. Otopilot açıkken gaza bastım biraz fazla. O da yine geçen sene de buralarda ceza yemiştik otopilottan. Yani otopilottan ceza yedik derken bu terimi otopilotu kapatıyor araç geçici olarak. Onun için kullanıyorum. Bakın otopilotu açmaya çalışıyorum. Bu sürüşün geri kalanında otomatik direksiyon kullanılamıyor. Otomatik direksiyon hız sınırı aşıldı. Evet. Otopilottayken maksimum 140'a kadar çalıştırmaya izin veriyor. Siz ayakla geçebiliyorsunuz. Bu geçtiğiniz süre çok fazla olursa artık onu otopilotu kapatıyor arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Durunca ben P'yi alınca aracı şarjdayken vesaire düzelecek. Tekrar otopilot aktif hale gelebilecek ama şu anda kullanamıyorum. Eski Model Y'de şöyle bir şey yapabiliyorduk. Bir gelelim otopilot kısmına. Şuradan trafiğe duyarlı seyir kontrolünü aldım. Evet. Adaptif hız sabitleyici çalışıyor. Güzel. En azından bunu kullanırız Bolu'ya gidene kadar. Bu arada 43 kilometre yolumuz kaldı. 25 dakika var. %40'la varacağımı söylüyor. Güzel değer. Şarjdan bu yana değerlerimiz de 18.8 kW
enerjiyle ortalama gidiyoruz. Güzel değer. Yani eskisine göre bir %10 az yaktığını söylüyorlardı testlerde. Hemen hemen öyle diyebiliriz. Bakalım günün sonunda nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bolu Dağı'nı tırmanıyoruz arkadaşlar. Hız sabitleyici de tırmanıyorum. 133'e sabitledim. Gayet güzel şekilde gidiyorum. Hiçbir şekilde ne bayılma ne bir şey. Zaten elektrikli de bunu hissetmiyorsunuz. Gayet konforlu şekilde seyahat edebiliyoruz. Şu aracın HEPA filtresine de değinmek istedim. Bakın burada tırlar, bazı araçlardan çok ciddi anlamda gazlar çıkıyor. Egzoz gazları, diğer zararlı kokular vesaire. HEPA filtre sayesinde hiçbirisini duymuyorsunuz. Bakın şu an freni de kendisi yaptı araç. Ben basmadım. Manzaraya doğru ilerliyoruz rahatça. Yani filtreleme sistemi çok iyi aracın. İçeride gayet ferah bir hava var. Şu salınım modunu da aktif ettim. O da flaplar bir sağa bir sola gidiyor. Eski bazı araçlarda vardı onlar gibi. Güzel bir detay olmuş bence. Şarjımız %44'te. Rahat şekilde oraya varacağız. 9 kilometrelik bir mesafe kalmış. Otopilotum iptal oldu ama adaptifle gidiyorum şu anda. Burada da bu arada Bolu Süperşarjır'da %80'e kadar doldurmaya karar verdim. Çünkü Ilgaz Süperşarjır'da duracağım daha sonra. Oraya fazlasıyla yeter. Hem de boş yere beklememiş oluruz 80'den 100'e dolması için. Hava şansımıza epey kapalı. Gölgede rahat rahat gidiyoruz. Dışarıda 26 derece sıcaklık. Bagajlarımızın hepsi dolu. 3 kişiyiz araçta. Bakın yeni Tesla'lar gidiyor. Ankara teslimat alanına. Şu jant kapakları olmayınca da çok harika durmuyor mu? Bir arkadaşım var İbrahim. Buradan da selam olsun. Jant kapaklarını söktü. Üzerine de Tesla logosu satılıyor. Pijonların üstüne doğru. Onu da taktı. Gayet iyi oldu. Evet, tünele geldik. Tünelde sınırlarına dikkat edelim arkadaşlar. Ceza yazılabiliyor. Süperşarjıra yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bolu tünelinden çıktık. Az önce 2 tane vardı. Yalnız beni birkaç Tesla solladı. Biraz hızlı gittiler. Sanırım kaptılar. Şu anda bekleme gösteriyor. Bu arada hızlı şarj için bataryayı ön koşullandırma başladı. Süperşarjırı işaretleyince. Daha hızlı bir şarj deneyimi olacak. Ama tabii sanıyorum biraz sıra bekleyeceğiz. Süperşarjırlar hemen burada. Bir bakalım vaziyet nasıl. Şurayı gösterebilir misin? Bakın elektrikli araç ağı ne kadar genişledi arkadaşlar. Geçen yıl buralar bomboştu. Bakın bizim Tesla süperşarjılarımız solda. Şimdi biz de o bekleme sırasına geçeceğiz. Şöyle kuyruğa geçelim bakalım. Ne kadar bekleyeceğiz. Planlı olmadı tabi bu kadarı. Neyse epey bir cihaz var. Fazla beklemeyiz. Önümüzde 2 kişi var. Bu sırada tüketim verilerine bakabiliriz arkadaşlar. Buraya kadar 125 kilometre yol yapmışım. 25.9 kW enerji harcamışım. 207 Watt ortalamayla gelmişiz. Şu etrafı bir göstereyim. Bakın her taraf siyah Tesla kaynıyor. Şöyle. İyice teslimatlar artınca, bugün de teslimat günüydü. Muhtemelen Ankara'ya giden birçok kişi burada duruyor. Zaten dikkat ederseniz genelde 06 plaka. Biraz bekleyelim bakalım. Aslında başka markalar da var. Boş durulabilir. Tesla'yı biraz bekleyelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şarjda sıra beklerken geçen seneki videoma bakayım dedim. Hatta şöyle durdurayım. Bakın o zaman da 142 kilometre yolculuk yapmışım. Hatta şöyle küçültsem nasıl olur? Evet. Böyle güzelce kıyaslayabiliriz. 142 kilometre yolculuk yapmışım. 33 kW ortalama, pardon 33 watt tüketimimiz olmuş. 231 watt ortalama ile gelmişiz. Şimdikine bakalım.
Hadi şu Trip A'ya bakalım. 135.6 kilometre, 27.7 kW, 204 ortalamayla. Burada 231'di. Burada 204 ortalama. Sapanca'dan doğru yola çıktım. Ondan kilometre farkı ondan kaynaklanıyor. Yanlış anlaşılmasın. Ancak bir %10 kadar daha az yakıyor. Üstelik hiç yavaş da gelmedim. Yer yer bayağı hızlı geldim. Bu da kıyaslamak için iyi oldu. Bakın geçen seneki videoda görüyor musunuz, etrafı bomboş. Bakın geçen seneki vaziyete bakın. Bomboş. Bir de şimdi bakın. Gerçi bu Juniper'lerin teslimatı da çok etkili oluyor. Hafta sonu oluyor. Bugün de cumartesi. Ondan çokça sayıda araç şarjda. Güzel bir kıyaslama oldu. Evet, bir araç çıkıyor arkadaşlar. Ben de onun yerine gireceğim. Hepsi ya. Yeni tip cihaz arkadaşlar. Bunlar daha güzel. Bakalım nasıl olacak. Şu tuşa basıyoruz. Hemen açıldı. Hop. Taktım. Aracın içine geçelim. Şarj başlatılıyor dedi. Saniyesinde başladı. Arkadaşlar hıza bakacağız şimdi. Bakalım nasıl hız verecek. %39'la şarja başladık. 109'da. 150, 172, 178. Tam gücünü veriyor arkadaşlar. Mükemmel. Çok az bir şey bekledik sırada. Öyle abartılacak bir sıra yoktu. Bir 10 dakika falan beklemişimdir sanıyorum. Sonra kavuştuk süper şarjörümüze. Bakın şurada da bir uyarı var. Yoğun kullanan süper şarjör istasyonu şarj sınırı %80 olarak ayarlandı diyor. Bence de mantıklı. %80'de çıkaralım, olmazsa bir bakayım duruma göre. Çok bekleyen olmazsa %100 yaparım, yoksa 80 yaparım. Zaten Ilgaz'da doldururuz. Fiyat 7.10'du, 7.80 olmuş arkadaşlar. Ufak bir zam gelmiş. Ama yine de çoğu firmaya göre çok çok uygun ve hızlı. Bakın 177 ile veriyor gücü. 10 şarj çok güzel yapmış. Üstü kapalı yer yapmış. Yağmurda, güneşte hiç sorun yaşamadan arabanın içinde de beklenebilir ya da bagajdan bir şeyler alırken hiç rahatsız olmazsınız. Kırmızı nasıl arkadaşlar, beğeniyor musunuz? İlk defa canlı görüyorum. Bordo gibi bir renkmiş. Güzel duruyor. Bir yakından bakacağım. Arkadaşlar %80'de bırakayım dedim ama olmadı. Bir içeri AVM'ye girdim. Bir lavaboya girdim. Araç şu anda 18 dakikada %82'de, hatta 82'yi de geçti. Yani 10 dakikada %100 diyor. O yüzden aracı almaya gidiyorum. Yani bu kadar da hızlı. Yani hiçbir problem yok. Normal benzinli dizel kullansak yine bu kadar süre ben duruyorum. Hatta şimdi gideceğim, alacağım ki başkasının hakkına geçmeyelim. Hemen arabayı yerinden hareket ettireyim diye başka bir yere park edeceğim. Böyle. Bu arada Highway AVM güzel ama lavaboları çok kötü, çok bakımsız. Bunu söylemek istedim. Ne zaman gelsem aynı şeyle karşılaşıyorum. Aslında çok güzel bir AVM. Ama buna dikkat etmeler lazım. Buraya gelmişken klasik videomuzu da çekelim, bayrağımızı. Çok güzel dalgalanıyor. Burada özellikle çok hoşuma gidiyor. Çok büyük bir bayrak asmışlar. Plakaya bakın. Bunlara bakın arkadaşlar. Teddy, Biful, On Şarj, ne ararsan var. Zes var ileride. Tesla süper şarjlara gidelim. Bizim araç da orada. Güneşliği koydum ama zaten pek güneş yok. Şu plakaya da dikkatinizi çekerim. Güzel bir plaka seçmiş. Hayırlı olsun, yeni almışlar aracını. Sırada bekleyen birkaç kişi var. Burada eski kasa, yeni kasa yan yana arkadaşlar. İkisi de güzel bence. Ekranı
ayarlarını da göstermek istedim arkadaşlar size. Bakın şöyle kısa yolu var. Buradan girdiğimizde arka ekranda ne olduğunu görüyoruz. İstediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Hoparlör kaynağını ön veya arka yapabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth kulaklık da takılabiliyor. Şöyle arkayı bir göstermeye çalışayım. Evet. Burada da arkada çocuğunuz izleyebilir. Bluetooth kulaklığını bağlayıp. Arkadaşlar yola devam ediyoruz. Yalnız bir ayar yapmayı unuttum az önce. O da şu ki aracı adaptif hız sabitleyiciye almıştım. Yani bunun ismi trafik duyarlı seyir kontrolü diye geçiyor. Otopilot bölümünde. Otomatik direksiyonu aktif etmemiz gerekiyor otopilotu açmak için. Bunu nedense bu kasada, daha önceki kasada, Legacy kasada ayarlardan araçla ilerlerken yapabiliyorduk ya da şuradaki otopilot kolunu 2 kere aşağı çektiğimizde otopilot, bir kere aşağı çektiğimizde adaptif hız sabitleyici açılıyordu. Şimdi menüden girdiğimizde araç özelliklerini etkinleşmek için park durumunda olmalıdır diyor. Yani arabayı ne yapacağım? Bir dinlenme tesisinde duracağım. Artık durup da otopilotu aktif etmem gerekiyor. Bu bir dezavantaj. Umarım güncellemeyle bu düzelir. Bu arada arka ekranda çizgi film açtık oldu mu? Biz önde bunu göremiyoruz. Ekranda göstermiyor. Arka ekranda gösteriyor sadece videoları hareket anında. Biz istesek Bluetooth kulaklıkla bağlayıp kendimiz önden ayrı Spotify'dan veya YouTube müzikten, radyodan müzik dinleyebiliyoruz. Bu da güzel bir avantaj. Epey bir araç vardı Tesla Supercharger'da gördünüz. Ufaktan sohbet etme imkanı da buldum. Bugün teslim alan kişiler çoğusu Ankara'dan veya farklı illerden seyahat ediyorlar. Herkes bir Tesla Supercharger deneyimi yaşamış oldu. Fazla sıra beklemedik. Ayrıca insanlar birbirine karşı çok saygılılardı. Hemen bir şifayen bir sıra kuruldu. Sıralarını korudular. Zaten 10 dakika falan beklemişimdir. Ben de geldiğimde baktım sırada yeni gelen birisi vardı. %95'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ihtiyacım da yoktu. %80'den fazlası çok lazım değil bana. Şimdi Ilgaz Supercharger'ı ayarladım. Ilgaz'a da 185 kilometre var. %43 ile varırsın diyor. Çok çok rahat varırız yani. 200-200 gitsem bile çok rahat varırım. Hiç problem yok o nedenle. Bakın araç kaçtı az önce. Tam ön kamerada olmadığımız için çekemedik ama solladığım araç hafif sola çıktı. Araç kendisi sola doğru manevra yaptı. Otopilot açık olmamasına rağmen. Otoyoldan çıktık arkadaşlar. Ilgaz yoluna doğru devam ediyoruz. Çankırı tarafına doğru devam ediyoruz şu anda. Burası duble yol. Duble yolda hız sınırına dikkat etmek gerekiyor. EDS'ler de burada sıkça bulunuyor. Saat 4.32. Küçük bir mola verdik. Az önce de bir ihtiyaç molası verdik. Problemsiz yola devam ediyoruz. Bakın şöyle uyarı da veriyor. İleride hız kamerası var. Uyarısı verebiliyor. İleride EDS var. Evet, hız kamerası da var. Güzel bir yol. Yine bu yola geldik arkadaşlar. Bakın şöyle eğim, bir telden kaçtım da. Eğim bir azalıyor bir artıyor. Tam basmalık yol değil mi? Midtown Madness vardı eskiden, belki bilenleriniz vardır. Midtown Madness'ta aşırı eğimli böyle aşağı yukarı yollar vardı. Galiba San Francisco'daydı. Burası da benim çok hoşuma gidiyor. Çok basmak istiyorum burada ama maalesef hız sınırı var burada. O yüzden gidemiyorum. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Direkt gidiyoruz. Karabük tarafından değil, bu kez Ilgaz'dan doğru Kastamonu'ya geçeceğiz. Manzara çok güzel bu arada. Supercharger'a 100 kilometre kaldı. Ortalama tüketimimiz şarjdan bu yana 183 Watt. Biraz rampa tırmandık. Hızlı da gidiyorum. Normal. Otopilotu açıyorum ama burada 50 levhaları var arkadaşlar. 50'ye düşünce maalesef 50'ye indirmeye çalışıyor. Şu an 100'deydi. 110'daydı. O yüzden rahatça ilerleyebilirim. Biraz viraj döndürelim mi? Yağmur da başladı bu arada. Yer yer yağış var arkadaşlar. Ama rahat.
Bakın 70-50 olacak. Hiçbir şeye basmıyorum. Ne yapacak? 50'yi gördü. İnmedi. Bir dahaki 50'yi görüşünde muhtemelen 50'ye indirmeye çalışacak arabayı. Direksiyon simidine kuvvet uygulayın dedi. Uyguladık. Dönüyor şu anda. Gayet iyi. İyi, 50'ye düşürmedi bu sefer. Silecek de otomatikte. Ortalama hız bölgesine girmiştim. EDS. Bakın şöyle güzelce araç hesaplıyor. Ortalama hızım şu anda 70'miş. 0.3 kilometre kalmış. Biraz sonra bitecek. Yani bu şekilde bu EDS'lerden kurtulma şansımız var. Özellikle bu bölgede, Çerkeş bölgesinde çok fazla var bu EDS'lerden. Güzel de çalışıyor. Arkadaşlar Kurşunlu civarlarındayız. Şarjdan bu yana 173 kilometre oldu. 29 kW enerji harcamışız. Buraya kadar %45'e indi. 170 Watt ortalamamız var. Yani güzel, tüketim güzel. Yolda güzel, bir problem yok. 110-120 sabit gidiyorum duble yolda. Hız sınırının el verdiğince. Havada kapalı olması iyi oldu. Daha önce de söylediğim gibi. Yalnız yolda çok fazla tır lastiği var arkadaşlar kenarda. Herhalde sıcaklardan mıdır nedir? Aşırı lastik patlaması oluyor yol kenarlarında. Yolun ortasında tır lastiği parçaları var. Dikkatli olmakta fayda var. O yüzden gündüz yolculuğu daha iyi sanki. En azından bu yollarda gündüz yolculuk yapmak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anda da otopilotta gidiyorum. Nedense 41 plaka araçlar da çok fazla burada. Çok fazla denk geldik yolda. Bakın bu da 41. Kocaeli'de, Karadeniz'de fazla yaşıyor tabi. O nedenle bu tarafa yolculuk yapıyorlar. Süperşarjıra da 20 dakika kaldı. Gidiyoruz yavaş yavaş bakalım. Şurada mı acaba? Akbak diyor 30 kilometre. Herhalde o. Trugo da yazmış. Galiba o. Bildiğim kadarıyla diğer karşı şeritte. Karşı şeride geçeceğiz. Orada Tesla süperşarj. Evet arkadaşlar, tesise geldik. Akbak diye geçiyor. Karşı tarafta. Süperşarjör orada. Ben de şöyle sağa yanaşayım. Buradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Bakın şurada da tabelada da Tesla işareti var. Karşıda. Şu anda bir tane boş gözüküyor. Aracın yol bilgisayarında. Dönüp oraya geçeceğiz. Bakın şu navigasyonumuzda da şu şeritlere göre nasıl gideceğimizi gösteriyor. Düz gidecekmişiz. Şimdi sağa döneceğiz. Şimdi sağ taraftaki çıkıştan Ilgaz yönüne doğru gidin. Burada da süperşarjör olması iyi oldu bizim için. İstanbul yönüne doğru dönüyoruz. Şimdi az önce gördüğümüz yere doğru. Tam şansımıza şu anda hiç istasyon kalmadı. Hepsi doldu. Bakalım neredeymiş. Ben hala görmüyorum. Sen görebildin mi? İleride diyor. Hiç Tesla da görmüyorum. Değişik bir otobüs var. Yabancı plaka. Üç tane diyor şimdi de. Allah Allah. Evet, burada karşıda sonunda gördük. Beyaz Tesla'lar. Bir tane çıktı. MG çıktı galiba. Şöyle bizde bir tane Juniper var, yanına girelim. Bu araba az önce de vardı. Evet. Of. Oflu'nun yanına çekelim mi? Evet arkadaşlar, %39'la yine şarja başladık. Hızımıza bakalım. Güzel. 126, 140, 155, 171, 181. O çok iyi. 180. Tam gücü veriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim alanı.
bir tane performans var. Önceki kasa. Bir tane de Juniper. Arkadaşlar şarjı beklerken şöyle tuz odası varmış ücretsiz. Buraya girdik. Oğlumla. Değişik bir yer. Ücretsiz burada zaman geçirebiliyorsunuz. Biraz sakinleyelim dedik. Burada da şöyle bir mini ürünler sergiliyorlar arkadaşlar. Kültür müzesi demişler. Eski saatler. Eski araba modelleri. Eski televizyonlar, telefonlar. Kömürlü bir ütü gördüm. Şunlar hesap makineleri. Lambalar. Eski paralar var. Çok da eski değil bu paralar da. Arkadaşlar son durum böyle. Bakın istasyonlar bomboş. Bir tek bizim araba var bu tarafta. Burada da 2 tane var. Güzel, beğendim. Biraz geri çekmişim. Arabayı şöyle. Arka sağ kapı açılmadı o yüzden. Soldan indirdik çocuğu. Yolcu koltuğuna geçtim. Biraz eşime verdim arabayı, o kullansın. O da ilk defa kullanıyor. Juniper'i. İlk defa başka birisi kullanıyor. Yan koltukta olmak da rahat her zaman gibi Tesla'da. Manzaranın keyfi, cam tavanın keyfi yanda, hatta arka koltukta çıkıyor arkadaşlar. Oldukça ferah bir hacim var. Ben de böylelikle dinleniyorum birkaç saat, iyi oluyor. Yollar da rahat bu arada. Size Ilgaz'daki süperşarjör deneyimimden bahsedeyim. Oldukça hızlıydı arkadaşlar. Direkt çabucak şarjımızı doldurdu. Biz içeride biraz dinlendik, bir şeyler atıştırdık. Derken %100'e zor yetiştik yani. Neredeyse ceza aşamasına girecekti. Çabucak dolduruyor. Güzel, bu süperşarjörün bu yolda, bizim yolumuzda olması çok iyi oldu. Artık burayı tercih ederim. Normalde Karabük'ten doğru gidiyordum. Artık buradan doğru, Ilgaz'dan doğru gidebilirim. Güzel ve rahat. Bu yolda hiçbir sıkıntı yok. Manzaramız gayet iyi arkadaşlar. Dağların arkasında gölgeden doğru gidiyoruz. Muhteşem bir yol var. Juniper'in uzun yol tecrübesinden biraz bahsedeyim. Hazır rahatça sizlere kameraya bakabiliyorken. Arkadaşlar özellikle araç, yani önceki Model Y'yi gayet iyi tanıyorum. 20.000 kilometre kullandım. Güzel bir deneyim oldu. Bir yıl, epey uzun yollarım oldu. Öncelikle direkt dikkatimi çeken süspansiyon konforu. Kesinlikle gelişmiş arkadaşlar. Süspansiyonu daha farklı bir araçtasınız hissiyatı var sanki. Yani takur tukur olayı biraz kalkmış. Bu da pozitif bir gelişme. Kimileri diyor ki işte süspansiyon yumuşadığı için yol tutuş azaldı. İşte daha çok araba salınım yapıyor. Evet, biraz daha fazla sallanıyor. Ama tehlikeli bir hissiyatım hiç olmadı. Yani yüksek hızlara da çıktım. Bir sıkıntı yaşamadım. Fren eskiye göre fren Shift by Wire gibi bir ismi var onun da. By Wire diye. Yani elektriksel bir fren sistemi kullanıyor artık. Pedalla iletişimini tamamen dijital olarak algılıyor bildiğim kadarıyla. Bu da fren hissiyatı biraz farklı eski aracımıza göre. Ama ona da alıştığımı söyleyebilirim. Bir problem yok. Frenin başta alışması gerekiyor. Balatanın, diskin birbirine. O nedenle başta tutmuyor gibi geliyor. Onu biraz alıştırmak lazım arkadaşlar. Çünkü tamamen rejenle gidince frenlerin birbirine alışması zaman alıyor. Sonrasında soğutmalı koltuk müthiş bir nimetmiş. Bunu anladık. Çünkü bizim vegan deri diye geçiyor. Model Y'deki koltukların derisi. Aşırı terletiyor arkadaşlar. Sırtımızı daha önceki videolarda da bahsettim. Şöyle kaldırmamız gerekiyor sırtımızı. Öyle seyahat ediyorduk yer yer. Şimdi bu soğutmalı koltukla işi çözmüş. Hatta biraz fazla, umarım hasta olmayız. Yani terli terli oturunca çok iyi geliyor ama soğutmalı koltuk. Biraz belki daha kısa olabilir miydi bilmiyorum.
Eskiye göre yine yalıtım olayı çok iyi. Bu yolculukta çok bahsetmiş olabilirim ondan ama yalıtım daha iyi, daha sessiz bir araç kullandığınızı hissediyorsunuz direkt. Ondan sonra vites kolu yok artık. Ekran üzerinden yapılıyor. Buna kolay şekilde alışıyor. Hatta o otoparktan çıkışlarda arkadaşlar o modu açarsanız kendisi vites değiştirebiliyor. Mesela geldiniz öne doğru duvara geldiniz. Geriye takacağınızı algılıyor. Frene bastığınızda direksiyonu çıkacağınız yöne çevirdiğinizde ekranda beliriyor. R'yi alıyor kendisi zaten. Bunlar da güzel gelişmeler. Sonrasında selektör ve silecek yine tuş olarak aracın direksiyonuna konulmuş. Bunlar da güzel. Beğendim yani. Bir olumsuz bir şey hissetmedim. Sadece yani sinyal kolu var. Yurt dışındaki araçlarda yokmuş. Olması da güzel bir şey bence bu arada. Ama sinyal kolu varken üzerinden sileceği ve selektörü neden kaldırırsın? Bunu tam idrak edemedim yani. Onun haricinde direksiyon küçülmüş. Daha güzel ele oturuyor bence. Küçük direksiyonu daha çok seviyorum. Bunlar da pozitif gelişmelerden. Pil kapasitesi arttı biliyorsunuz. 58'den 62'lere çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da menzilimize bir 50 kilometre kadar. Yani realde 50 olmasa da bir 30-40 kilometre vardır sanıyorum. Daha çok dikkatimi çeken bu araç daha az tüketiyor arkadaşlar. Aynı şekilde kullandım. Yine günün sonunda bütün verilere bakacağım. %10 daha az tükettiğini söyleyebilirim. Aynı şartlarda, aynı hava koşullarında. Bu arada Ilgaz 15 Temmuz tünelindeyiz. Çok büyük bir tünel. Şimdi ön kameraya da geçeyim. Tüneli de göstereyim sizlere. Ambiyanslarla da güzel oldu. Mor yaptık ambiyanslara. Bakın arka, sol ve sağ. Ön kameraya da geçiyor. Ön tampon kamerasına. Şerit takibinin uyarısıydı. Çok hızlı gidiyor gibi geliyor buradaki ön kameradan. Şöyle arkaya geçelim. Bakın şu arka led ne kadar güçlü yanıyor, yere vuruyor. Bu alt kısma vuruyor. Çok beğeniyorum ama akşam görüntüsünü. Tünel çok büyük arkadaşlar. Güzel aydınlatılmış. Bakın tünelde de ambiyans aydınlatması var. Güzel yanıyor. Şarj hızı çok iyi arkadaşlar bu arada. Taktım mı saniyesinde 170-180 kW güç alıyor güçlü cihazlarda. Bu da eskisinde çok görmediğim bir detay. O da hızlıydı, gayet güzeldi ama bunda direkt hissettiğim konulardan biri oldu. Şimdi birkaç dezavantajdan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar bakın uzun yolda şu trim sesimiz ortaya çıktı. Buradan geliyor. Yani uğraşsam belki yaparım ama kısa zamanda ortaya çıktı. Diğerinde pek duymamıştım. Birkaç yerinde hissettim sanki ufak tefek trim sesleri eskiye nazaran daha çok olacak gibi ama çözülemeyecek şeyler değil. Bunlar tabii mobil servis bile gelip çözüyor bunları. Çok problem değil. Sadece tespit etmek lazım nereden geldiğini. Bir de ses sistemimiz önceki kasada çok güzeldi. 13 hoparlör, 2 amfi, 1 subwoofer. Yani inletiyordu gerçekten arabanın içerisine. Bunda tabi hoparlör sayısı azaltıldı. 9'a indi bildiğim kadarıyla. Yine fena değil, birçok markaya göre. Yani özel sistemlere göre bile iyi. Ama önceki sisteme göre de kötü olduğunu net şekilde söyleyeyim yani. Bakalım yola devam edelim. Ben geçince yine birkaç video çekerim. Hava kararıyor. Akşam da adaptif farların nasıl çalıştığını görmüş oluruz bu far tipinde. Öncekinde bayağı iyiydi, memnundum. Bakalım bunda nasıl olacak. Çünkü daha küçük yapıda farlar. Arkadaşlar yoldayız Taşköprü tarafında. Şimdi sizlere adaptif farları göstermek istedim. Bakın şu anda işaret aktif. Sağ tarafı daha taşı aydınlatıyor. Öndeki aracı koyu gölgeye alıyor. Orayı aydınlatmıyor tam olarak. Gözünü almıyor. Öndeki de bu arada yol verdi bize.
verdi de nasıl geçeceğiz? Zor şu anda. Biraz açılsın. Evet. Teşekkürler. Biraz sonra yine açılır. Bu arada tüketimden bahsedeyim. Yolculuk ağı 470 kilometre olmuş artık yola çıkalı. 165 watt ortalamayla gidiyoruz arkadaşlar. Bu da 130-140'lı hızlar için. Duble yollarda da 120. Bence güzel değer. İyi bir ortalama tutturduk. Şu adaptif yanlısı hemen aktif olmuyor. Bir bakayım, merak ettim bunu. Evet, aktif. Şu anda aktif. Bak, kapatmaya başladı. Yan tarafı açıyor şu anda. Sağ tarafı açtı. Sol taraf kısıtladı. Karşıdan araçlar geldiği için. Şimdi tamamını açması gerek. Evet, tamamını açtı. Şu an gayet uzun bir far mesafesi var. Her taraf gözüküyor. Tam şimdi karşıdan geldi. Bakın tam sol tarafı pat diye kapattı. İlgili alanını. Şimdi açacak. Evet, gayet iyi. Eskisi de iyiydi. Eskisi bir tık daha mı iyiydi sanki? Bilemiyorum ama bunun da güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Taşköprü'den geçtiğimiz belli oluyordur. Önümüzdeki camdaki sineklerden yağmur gibi sinek yağıyor arkadaşlar. Yağmur gibi sinek var. Sinop'a gidince yine bir su tutacağım arabaya. Sabaha kadar, daha doğrusu sabah güneşte bu sinekler kalmasın, iyice kurumasın kaportada. Yola çıkmadan önce bir hızlı cila yaptım. Yıkadıktan sonra en azından biraz daha kolay çıkar sinekler diye düşünüyorum. Bir nebze de etkisi olsa iyi olur. Evet, şu an yolumuz güzel, duble yol. Gördüğünüz gibi 120 bandında gidiyorum. 1,5 saat kaldı Sinop'a. 122 kilometre kaldı. %45'te varacağımı gösteriyor. Artık Sinop'ta görüşürüz. Arkadaşlar, şu sinekleri bir giderelim bakalım. Bakalım ne kadarı çıkacak. Ben de merak ediyorum. Fena olmadı arkadaşlar. Bir su tuttum. Kendine geldi en azından. Şöyle. Sinek lekeleri çıktı. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, Sinop merkeze vardık. Yine geçen yılki videonun sonlandırdığımız yere geldik hayırlısıyla. 595 kilometrelik bir yolculuğumuz olmuş. 96 kilowatt enerji harcamışız toplamda. 162 watt ortalamayla gelmişiz. Yolculuk ağdan baktığım kadarıyla. Gerçekten güzel değerler arkadaşlar. Hiçbir şekilde yakıt kasmadım. Gayet hız limitleri içerisinde güzelce yolculuğumuz oldu. Daha önceki Model Y'ye göre bir tık daha konforlu bir yolculuktu. Onun haricinde her şey aynı. Genel olarak çok rahat. Süper şarjörü 2 kere deneyimlemiş olduk. Yine Alaaddin Camisi ve tarihi yerlerle birlikteyiz bu arada Sakarya Caddesi'nde. 2 süper şarjör deneyimlemiş olduk. İkisi de çok hızlıydı, güzeldi. Bir problem yaşatmaz bize. Tesla ile gayet rahat bir şekilde yolculuğumuz gerçekleşti. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Tesla ile epey tecrübemiz oldu. Daha da olacak. Juniper'le yollardayız artık. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.